İnsanlık tarihi sadece aletlerin veya teknolojinin değil, aslında merakın ve soyutlama yeteneğinin tarihidir. Mağara duvarlarına çizilen ilk figürlerden, bugün karmaşık algoritmalarla düşünen makinelere uzanan yolculuğumuz, zihinsel bir evrimin sonucudur. İlk insanlar, dünyayı anlamlandırmak için doğaüstü güçlere ve mitlere sığındılar. Şimşek bir tanrının öfkesiydi, hasat ise bir diğerinin lütfu. Ancak Antik Yunan'da Thales'le başlayan süreçte insanlık neden sorusuna doğaüstü olmayan cevaplar aramaya başladı. Sokrates, bildiği dışarıdan dayatmak yerine sorular sorarak insanın içindeki doğruyu bulmasını sağladı. Bu, eleştirel düşüncenin temel taşıydı. Platon, gördüğümüz dünyanın bir gölge olduğunu, asıl gerçeğin idealar dünyasında matematiksel bir kesinlikle var olduğunu savundu. Bu, bugün veriyi ve soyut modellemeyi anlamamızın ilk adımıydı. Orta Çağ'ın ardından Rönesans ve aydınlanma ile düşünce yapımız radikal bir kırılma yaşadı. René Descartes, her şeyden şüphe ederek işe başladı ve "düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek zihni madde dünyasından ayırdı. Evrenin devasa bir saat gibi işlediği fikri doğdu. Eğer evren kuralları olan bir makine ise, biz de bu kuralları matematikle çözebilirdik. Kant, zihnimizin dünyayı olduğu gibi değil, kendi kategorileri aracılığıyla algıladığını söyledi. Bu, bugün yapay zekanın dünyayı algılama biçimi üzerine kafa yoranların aslında 250 yıl önceki yankısıdır. 20. yüzyıla geldiğimizde düşünce saf felsefeden matematiksel mantığa evrildi. Alan Turing, bir makine düşünebilir mi sorusunu sorduğunda, aslında felsefi bir tartışmayı mühendislik problemine dönüştürüyordu. Leibniz'in "hadi hesaplayalım" dediği hayal, bilgisayar dillerine dönüştü. Bugün yapay zeka, insan düşüncesinin bir kopyası değil, insanın düşünme yönteminin matematiksel bir simülasyonudur. Özetle, insanlık önce doğayı taklit etti, sonra kendi mantığını formüle etti. Şimdi ise bu mantığı karbon bazlı olmayan bir yapıya aktarıyor. Yapay zeka, aslında aynaya baktığımızda gördüğümüz düşünen öznenin kodlarla yazılmış bir projeksiyonudur.